Merhaba arkadaşlar. Videom başlamadan önce beni hangi ülke ve şehirden izliyorsanız yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Sizleri merak ediyorum. Bugün muhteşem bir un kurabiyesi hazırlıyoruz. Orijinal tarif arkadaşlar. 250 gram tereyağımı eritiyorum. İçerisindeki ayranın gitmesi gerekiyor ve üzerine köpükleri alıyoruz. Bu yöntemle susuz yağ elde etmiş oluruz arkadaşlar, sade yağ. Evde bulunan en ince süzgeçle bu şekilde süzüyorum. Köpükleri süzgece geliyor ve fazla tortusu olmuyor yağın arkadaşlar. Ve dibindeki o ayranlı sıvıyı ilave etmiyoruz. Onu kullanmayacağız. Dikkatli bir şekilde ayırın arkadaşlar. Daha sonra ben bunu buzdolabında bir 15 dakika kadar dinlendiriyorum. Yağın biraz donması gerekiyor. Varsa suyun da dibe çökmesi. Biraz donduktan sonra yağımı dolaptan çıkardım. Oda ısısına geldikten sonra yoğurma kabım içerisine sade yağımı alıyorum. Ben tereyağı kullandım. Organik tereyağı. İsterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Yağımı ilave ettikten sonra üzerine 1 su bardağı pudra şekeri ilave edeceğim arkadaşlar. Ağızda dağılan harika bir un kurabiyesi oluyor. Ardından yarım su bardağı nişasta, 1 paket vanilya, 1 çay bardağı da sıvı yağ. Malzemelerimiz bu kadar. İçerisinde farklı malzeme kullanmıyoruz ve kabartma tozu da ilave etmiyoruz. Hamur toparlanana kadar bu şekilde karıştırıyoruz arkadaşlar. Biraz sonra ununu da ilave edeceğim. Ağızda eriyip giden çok şahane bir tarif arkadaşlar. Orijinal bir tariftir. Mutlaka sizler denemelisiniz. Unumu ilave etmeye başlıyorum. Ben toplamda 4 su bardağı yakın un kullandım. Ama siz ununuzu kontrol ilave edin arkadaşlar. Biraz sonra kıvamını göstereceğim. Çünkü un miktarı kalitesine göre değişebiliyor. Bir tane spatula'ya bu şekilde karıştıktan sonra elimle yoğurmaya başladım arkadaşlar. Ve unumu da yavaş yavaş ilave ediyorum kontrollü olunması için. Sizler benim bu tarifi ilk defa izliyorsanız lütfen yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi de mutlaka bekliyorum. Hamur kıvamına geldi arkadaşlar. Kıvam bu şekilde ve şekil alıyor. Artık kurabiyenin şeklini vermeye geçebiliriz. Kum gibi dağılmıyor görmüş olduğunuz gibi. Portakal büyüklüğünde parçalar kopartıp bu şekilde masanın üzerinde silindir şeklini getiriyorum ve kenarlarını düzeltiyorum. Her tarafının kare olacak şekilde olmasına dikkat edin arkadaşlar. Uç kısımlarını düzeltiyorum daha düzgün bir şekli olması için. Bunları tekrar değerlendireceğiz. Çatalın tersiyle şekil veriyoruz. Hafif bastırarak şeklimizi verelim. Ve daha sonra istediğiniz boyutla keselim arkadaşlar. İster bıçak kullanın veya bu şekilde bir aparat. Çok sert bir hamur olmadığı için biraz parçalar aparata gelebilir. Onu bir tane peçeteyle temizleyin arkadaşlar. Yoksa parçalar üzerine gelebilir. Ben bugün sizlere püf noktalarıyla orijinal un kurabiyesi tarifini paylaşıyorum. Sizler de böyle tariflerin devamı için eğer henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Tepsim içerisine dikkatli bir şekilde alıyorum arkadaşlar. Tepsiye yağlamanıza gerek yok. Çünkü yağlı bir hamur. Dikkatli bir şekilde yerleştiriyorum ve diğer kalan hamurları da aynı şekilde tamamlayarak hepsini bitiriyorum. Zaten bu hazırlamış olduğumuz malzemelerle tam bir tepsi un kurabiyesi elde etmiş olursunuz. Çok bereketli bir tariftir arkadaşlar. Sizler de mutlaka denemelisiniz. Eskiden okul kantinlerinde bir tane un kurabiyesi satılırdı arkadaşlar. Aynı o lezzette. Belki o dönemde okuyanlar bilir. Çok pratik ve lezzetli bir tarif oluyor arkadaşlar. Sizler de deneyin ve o eski günlere gidebilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz lütfen küçük bir emoji bırakmayı unutmayın. Ve ilk defa bu kurabiye tarifini bu yöntemle gördüyseniz lütfen onu da yorumlarda bahsetmeyi unutmayın.
Kurabiyelerimi ilk olarak 150 derecede 15 dakika, 10 dakikada 100 derecede pişirdikten sonra 25 dakikanın sonunda kurabiyelerim hazır. Fazla pişirmenize gerek yok. Üzerini görüyorsunuz ve çok güzel bir şekilde pişti. Lütfen püf noktalara uyarsanız siz de böyle lezzetli kurabiyeler elde etmiş olursunuz. Açıklama bölümüne tekrar pişirme sürelerini ekleyeceğim. Tarifimin sonuna geldim. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.